Dünyanın unuttuğu bir yerlerde, belki Kafkasların karlı geçitlerinde, belki Orta Asya'nın ıssız steplerinde devasa bir set duruyor. Sadece taştan değil, eritilmiş bakırla birbirine kaynamış demir kütlelerinden oluşan, zamanın bile aşındıramadığı bir set. Bu set bir hapishanedir. İçinde insanlık tarihinin en büyük ve en kaotik tehditlerinden biri uyumaktadır. Yecüc ve Mecüc. Kutsal metinler, onların kıyamete yakın bir zamanda o seti parçalayıp yeryüzüne bir sel gibi yayılacağını ve her şeyi yakıp yıkacağını söyler. Bu sadece bir efsane değil, milyonlarca insanın inandığı bir kehanettir. Peki ama böylesine korkunç bir gücü hapsetmeyi başaran o kudretli kral kimdi? Kur'an'ın övgüyle bahsettiği, Allah'ın kendisine yeryüzünde eşi benzeri görülmemiş bir güç ve bilgi verdiği o hükümdar, tarihin en büyük kimlik bulmacalarından biri olan iki boynuz sahibi Zülkarneyn. Bugün bu efsanevi kralın kim olduğunu ve ardında bıraktığı kıyamet sırrını araştırıyoruz. Kur'an, Zülkarneyn'in 3 büyük yolculuğundan bahseder. İlki, güneşin battığı en uzak noktaya, ayetler, onun güneşi kara bir balçıkta batarken bulduğunu söyler. Bu şiirsel anlatım ne anlama geliyor? Dünyanın yuvarlak olduğunun bilinmediği bir çağda, ufuk çizgisinin okyanusta kayboluşunun bir tasviri mi? Bu batıya yolculuk akıllara hemen tarihin en büyük fatihlerinden birini getiriyor. Büyük İskender. O da batıdan doğuya dünyayı fethetti. Hatta Mısır'da kendisine iki boynuzlu tanrı Amon'un oğlu unvanı verildi ve sikkelerinde bu boynuzlarla tasvir edildi. İslam'dan önceki Hristiyan efsaneleri bile Yecüc ve Mecüc seddini inşa edenin İskender olduğunu anlatır. Deliller güçlü. Ama karakteri uyuyor mu? Zülkarneyn mümin ve adil bir kraldı. Oysa İskender çok tanrılı bir inanca sahipti ve kendini tanrı ilan etmişti. Bu, Zülkarneyn'in ruhuyla taban tabana zıt bir durum. Zülkarneyn'in ikinci yolculuğu ise güneşin doğduğu en uzak noktaya, orada güneşin yakıcı ışıklarından korunacak hiçbir şeyi olmayan ilkel bir kavimle karşılaşır. Bu doğuya yolculuk ise akıllara bir başka devi getiriyor. Pers kralı Büyük Kiros. O, adaletiyle ve merhametiyle tanınan, Babil'deki esir Yahudileri serbest bırakan, tek tanrılı dinlere saygılı, bilge bir liderdi. Karakteri, Zülkarneyn'e İskender'den çok daha fazla benziyor. Hatta bir kabartmasında, başında iki boynuzu andıran bir başlık vardır. Ama Kiros'un hikayesinde, Yecüc ve Mecüc'e karşı inşa edilmiş bu kadar spesifik ve devasa bir setin izleri daha zayıftır. Bir aday coğrafyaya ve efsanelere uyuyor, diğeri ise karaktere, bulmaca giderek derinleşiyor. Zülkarneyn'in 3. yolculuğu, onu iki dağın arasına sıkışmış, Yecüc ve Mecüc'ün zulmünden bıkmış bir kavme ulaştırır. Kavim, ondan bir set inşa etmesini ister ve Zülkarneyn'in verdiği cevap, o çağın ötesinde bir mühendislik ve lojistik dehasını ortaya koyar. "Bana demir kütleleri getirin," emrini verir. Dağların arasındaki vadi ağzına kadar demirle dolar. Sonraki emri daha da şaşırtıcıdır. "Körükleyin," devasa bir ateş yakılır ve tonlarca demir, kor gibi kıpkırmızı olana dek ısıtılır. Ve son dokunuş, "Bana erimiş bakır getirin, üzerine dökeyim." Bu, basit bir duvar inşaatı değil. Bu, modern bir dökümhaneyi andıran inanılmaz bir metalurji operasyonudur. Binlerce ton demiri kor haline getirecek enerji nereden bulundu? Tonlarca bakır nasıl eritilip oraya taşındı? Bu işlem, Kur'an'da anlatıldığı şekliyle, antik çağın bilinen hiçbir teknolojisiyle açıklanamıyor. Bu set, İnsanlık tarihinin kayıp bir teknoloji anıtı olabilir mi? İşte şimdi büyük resme bakalım. Elimizde ne var? Coğrafyası uyan ama karakteri uymayan bir İskender. Karakteri uyan ama hikayesi tam oturmayan bir Kiros. Ve her ikisinin de yeteneklerini aşan, akıl almaz bir teknolojiyle inşa edilmiş bir set. Belki de doğru soruyu sormuyoruz. Belki de soru, Zülkarneyn, İskender miydi, Kiros muydu? Değil. Belki de asıl soru şu, İskender ve Kiros neden Zülkarneyn'e benzetilmeye çalışıldı? Bizim tezimiz şu, Zülkarneyn bizim bildiğimiz tarih döngüsünden bir kral değil. O, insanlığın hafızasından silinmiş, Atlantis gibi tufan öncesi bir altın çağ medeniyetinin ileri teknoloji sahibi bir hükümdarının unvanıdır. O kadar büyük bir efsaneydi ki, daha sonra gelen İskender ve Kiros gibi büyük fatihler bile meşruiyetlerini artırmak için onun hikayesiyle anıldılar. İki boynuz. Bu, bir miğferden çok, bir güç kaynağının, bir rütbenin veya teknolojik bir aygıtın sembolüydü. Sebep,
güç ve bilgi. Allah'ın ona verdiği o özel sebep, unutulmuş bir bilim ve teknolojiydi. Işınlanma mı, yerçekimi kontrolü mü, yoksa bizim hayal bile edemeyeceğimiz bir seyahat yöntemi mi? Set, o set, demir ve bakırdan oluşan, belki de Yecüc ve Mecüc'ün frekansına ayarlı, aşılmaz bir enerji kalkanı veya sonik bir silahtı. Anlatım, o dönemin insanların anlayacağı kelimelerle yapılmış bir teknoloji tarifidir. Zülkarneyn, tarihin ötesindeki bir çağın gücünü ve bilgisini insanlığın iyiliği için kullanan o efsanevi kralının anısıdır. Bu, bizim kanıtları ve boşlukları birleştirerek vardığımız sonuç. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Zülkarneyn kimdi? Tarihin tanıdığı bir fatih mi? Yoksa kayıp bir medeniyetin teknoloji sahibi bir kralı mı? Ve Yecüc ile Mecüc'ün önündeki o set, eğer bir gün yıkılacaksa, bugün dünyanın neresinde, hangi formda varlığını sürdürüyor olabilir? Kendi teorilerinizi ve bu büyük gizem hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Kur'an'ın en büyük gizemlerinden birinin izini sürdüğümüz bu bölümde bize eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Unutmayın, bazı hikayeler sadece geçmişi değil, geleceği de anlatır. Çağların perdesini aralamaya devam edeceğiz. Yeni bir gizemin peşinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.